Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle peynir kullanmadan peynirli tadında el açması yoğurtlu börek tarifini paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabının içerisine 6 su bardağı unu alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve ilk etapta 1 su bardağı kadar su ekleyip yoğurmaya başlayalım. Gerektiği kadar azar azar suyunu ilave ederek hamurumuzu yoğuralım. Ben toplamda 2 su bardağından 1 parmak fazla su kullandım. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli ve hamurumuzu çok iyi yoğurmamız gerekli. Üzerini kapatıp yarım saat kadar dinlenmeye bırakalım. Gördüğünüz gibi hamur kendini salmış ama halen elime yapışmıyor. Yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. Tezgahın üzerine alıp 20 eşit bezeye böldüm. Yani yaklaşık yumurta büyüklüğünde bezeler olmalı. Üzerini buzdolabı poşetiyle örtelim, 10-15 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Ara katları yağlamak için ilk etapta 1 su bardağı kadar sıvı yağ kasenin içerisine aldım. Yeteri kadar sıvı yağ kullanacağım. Tezgahı hafifçe yağlayalım. Un kullanmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi merdane ile yaklaşık avuç içi büyüklüğünde açalım. Derince bir tabağın içerisini yağlayalım. Açtığımız hamuru üzerine alalım. Her bir hamurun üzerine 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ekleyip her tarafına gelecek şekilde yayalım. Aynı şekilde diğer hamurlarımızı da açalım. Üst üste yerleştirerek her defasında üzerine 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip yayalım. Tüm hamurlarımızı aynı şekilde açıp hazırlayalım. Ve son hamuru da yağladıktan sonra gördüğünüz gibi yağ arttı. Kasenin içerisine 1 su bardağı yağ eklemiştim. Yani yaklaşık yarım su bardağı kadar sıvı yağ kullanmış olduk. Daha sonra 10-15 dakika kadar oda sıcaklığında dinlenmeye bırakalım. Ve bu sırada iç harcımızı hazırlayalım. Kasenin içerisine 1 kilo kadar yoğurdu aldım. Üzerine 2 adet yumurta, 3 tepeleme yemek kaşığı un, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ekleyelim. Ve iç harcımızı iyice karıştıralım. Daha önce de dediğim gibi peynir kullanmadan peynirli tadında harika bir börek oldu. İç harcımız hazır. Bir kenarda bekletelim. Dinlenen hamurlarımızı tezgahı yağlayarak üstüne tek tek çıkartalım. Gördüğünüz gibi elimizle hafifçe açalım. Daha rahat olabilmesi için tezgahın üzerinde açıp üzerine ekleyebilirsiniz. 11 adet yufkayı üst üste bu şekilde açarak yerleştirelim. Tepsimizin alt tabanı için 11 adet hamur kullanacağım. Gördüğünüz gibi üst üste yerleştirelim. Böreğimizin üst kısmı için ise 9 adet hamur kullanacağız. Her ikisini de videoda gördüğünüz gibi hazırlayalım. Daha sonra 11 adet hazırlamış olduğumuz hamurumuzu videoda gördüğünüz gibi elimizle bastırarak açalım. Özellikle kenar kısımlara bastıralım. Kenar kısımlar kalın kaldığında böreğimizi sertleştirecektir. Bu arada kasenin içerisinde kalan yağı da böreğimizin üstüne sürmek için kenara ayıralım. Ben dikdörtgen fırın tepsisi kullanacağım için dikdörtgen bir şekilde açmaya çalıştım. Sizler yuvarlak tepside de yapabilirsiniz. Dediğim gibi hamurumuzun kenar kısımlarını iyice açmaya çalışalım. Orta kısmı zaten kendiliğinden kolayca açılıyor. Yağlanmış tepsinin üzerine alalım açtığımız hamuru. Kenarlardan dışa sarkacak şekilde üzerine yerleştirelim. Ve diğer hamurumuzu da yine aynı şekilde elimizle bastırarak açalım. Bu böreği hiç hamur açmasını bilmeyen biri bile kolayca açıp yapabilir. Videoda da gördüğünüz gibi kolayca açılan bir hamur. Böreğimizin üst tabanına yerleştireceğimiz hamuru tam tepsinin büyüklüğünde açmamız yeterli. Daha büyük açmamıza gerek yok. Daha sonra iç harcımızı tepsinin tabanına yerleştirmiş olduğumuz hamurun üzerine eşit şekilde yayalım. Ve ikinci açıp hazırladığımız hamuru da üzerine yerleştirelim. Büyük gelirse orta kısma doğru büzüştürerek yerleştirebilirsiniz. Şimdi tepsinin kenarlarından sarkıttığımız hamurları
Yine çekiştirerek, açarak üzerine kapatalım. Bu börek yapımı hem çok pratik hem de harika bir börek oluyor. Dilerseniz yoğurtlu harç yerine farklı harçları da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her tarafını iyice kapattım. Orta kısmından hafifçe 1-2 tane delikler atalım. Böreğimiz pişme aşamasında çok aşırı kabarıp üst kısmı yanmasın diye. Daha önce tabakta kalan yağı da üzerine gezdirelim. Eşit şekilde yayalım. ...170 derecelik ısınmış fanlı fırında üzeri kızarana dek pişirelim. Benim fırınımda yaklaşık 45 dakikada pişti. Fırından aldığımız böreği biraz ılınması için 10 dakika kadar dinlendirelim. Daha sonra üzerine farklı bir tepsi kapatarak ters çevirelim. Gördüğünüz gibi her iki tarafı da çok güzel pişti. Dilimler halinde keselim. İsterseniz bıçakla, isterseniz makasla kesebilirsiniz. Ve böreğimiz servis için hazır. Sıcak sıcak servis edelim. Kesinlikle denemeniz gereken harika bir lezzet oldu. Bir kez olsun denemenizi tavsiye ediyorum. İç harcıyla gerçekten çok lezzetli bir börek oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.